Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kadife ipten kürk çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. İki ip birden çalışıyorum. Makrome ipi ve kadife ipi. Çantamız hem yumuşak hem sağlam oluyor. Modelimizde her bir parçasını ayrı yapıyoruz. Sonrasında da birleştiriyoruz. Öncelikle çantamızın ana gövdesini yapıyoruz. Sonrasında kenarlarını ve köşelerini tekrar bir taban olarak geçiş yapıyoruz. Askılarını bütün olarak uyguluyoruz. İçerisine elyaf koydum. Kabarık bir model uyguladım. İki tarafında cepleri var. İçini açıyorum. Büyük, geniş çantamız oldu. Çantamız için kullanacağımız malzemeler Alize Velufo 100 gram 68 metre. Aynı tonlarda Diva makrome penye ipi kullanıyorum. İki ipi birden çalışıyoruz. 1,5 milim genişliğinde makrome ipi. Beyaz ip parçalarımızı dikmek için tutamaçlardan, parçaları dikerken kaymaması için ayraç, makas, 10 numaralı tığ, metre, boncuk, elyaf. İki ipimizi birden kullanıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Kilitliyorum. 1 2 23 adet zincir çekelim. 23 adet zincir çektim. İlk zincirimiz, yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Makrome ipimizi de aldığımıza dikkat edelim. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini birden çekip sık iğne yapıyorum. Burada ilmek belirleyicimle belirliyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Son zincirinde içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 22 adet sık iğne olacak. Aynı ölçülerde yapıyorsak emin olmak için zincirimin ölçüsünü veriyorum. 13 inç, 33 santim. Eksikse bir zincir daha fazla çekebiliriz. Dönüyorum. Zincir çekmiyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada da istersek ilmek belirleyici ile belirleyelim. Eksik batmamış oluruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çantamızın ana gövdesini yapıyoruz.
27 inç olana kadar bu şekilde ilerliyoruz. Her boşluğa sık iğne yaparak devam ediyoruz. Dönüşlerde de zincir çekmeden ilk boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. 27 inç olana kadar ilerledim. Uzun bir parça oldu. Ölçümünü veriyorum. ...27 inç... ...69-70 santim. Burada çizgiler halinde gözüküyor. Her bir sırası çift sıra. 27 çift oldu. Sizde daha azsa 27 inç olana kadar tamamlayalım. İpimizi kesmemiştik. Tığımı alıyorum. Son sık iğnenin battığım noktaya, dönüş noktasına aynı boşluğa batırıyorum. Dönüyorum. Kenar işlemlerini yapacağız. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Boşlukları şöyle elimizde de hissedebiliriz. Her boşluğa batırıyoruz. Köşeye kadar gelelim. Bütün boşluklara batarak köşe noktasına geldik. Burası bizim başlangıç noktamız. Burası son boşluk. Son boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. İlk başladığımız noktaya köşeyi döndük. Batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İpimi de arada gizleyerek devam edeceğim. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. İkinci köşemize geldik. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Son boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Dönüşlerimizi hep bu şekilde yapıyoruz. Köşeyi döndüm. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Son köşemize geldik. Başlangıç noktamıza. Sık iğne yapıyorum. Son boşluğa batırıyorum. Burası bizim döndüğümüz noktaydı. Son boşluğa battım. Sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum.
ipimizi gizliyoruz. Ölçümünü veriyorum. Uzunluğu 28 inç. 71-72. Genişliği 13 inç. 33-34 santim. Çantamızın ana gövdesini bitirdik. Kenar ve köşelerini yapacağız. Yeni bir başlangıç yaparak bir tane zincir çekiyorum. Kilitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet zincir çektim. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada da ilmek belirleyicimle belirliyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 11 tane sık iğne olacak. Son zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 11 tane sık iğne oluyor. Burada da ölçümünü veriyorum. 6,5 inç. 17 santim. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Zincir çekmeden ilk boşluğa sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tek parça olarak örüyoruz. İstediğim uzunluğa gelene kadar ilerliyoruz. Son boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. İpimi kesmiştim. Zincir çekmeden ipimi çektim. Buradan da ipimizi gizliyoruz. Ölçümünü veriyorum. %82,5 olana kadar örüyoruz. Çantamızın askısını yapıyoruz. Bir tanesini yaptım, hazırladım. İkincisini beraber yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Kilitliyorum. 5 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 adet zincir çektim.
Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 tane sık iğne olacak. 3. Son boşluğa da batırıyorum. Sık iğne yaptım. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Son boşluğa da batırıyoruz. 2 ipimizi birden alıyoruz. Karıştırırsak ilmek belirleyici ile belirleyebiliriz. Genişliği 7 santim. 2,7 inç. Uzunluğu 99 santim uzunluğunda. 2 parçasını da yapıp gelelim. Çantamızın son parçasını yapıyoruz. Bir tane cebini yaptım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 13 adet zincir çekiyoruz. 1 8 9 10 11 12 13 adet zincir çektim. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 12 tane sık iğne olacak. Aynı şekilde düz devam ediyoruz. Cebimizin genişliği 19 santim. Uzunluğu 17 santim. 19'a da tamamlayıp kare bir cep yapabiliriz. Çantamızın ana gövdesini ters taraftan serdim. Düz tarafı altta kalacak şekilde. İlmek belirleyicilerle belirledim. Çantamızın tabanı. Uzun olan parçayı alıyorum. Bunu da ters taraftan seriyoruz. Düz tarafı altta kalacak şekilde. Ortaladım. Ölçümünü veriyorum. 28 santim. 11 inç sağ taraftan. Sol taraftan da ölçüyorum. 28 santim. 11 inç. Aynı ölçülerde yaptıktan sonra bu sefer de çeviriyorum. Şu dışa taşan kısmından ölçümünü alacağım. Buradan da ölçümümüz 24 santim. 9,5 inç. Sol taraftan da ölçüyorum. Tam başlangıç noktasından 24 santim. 9,5 inç. Kaymaması için de tutamaçlarla tutturuyoruz. Dikim işlemini yapacağız.
Pamuk ipi iğneden geçirdim. Başlangıç noktasının hemen ilk ilmeğin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Burada düğüm atarak sabitleyeceğim. Bir düğüm attım. Bir kez daha atıyorum. Burada dikerken tam dip kısmından dikmiyoruz. Şu ikinci dilim noktasından çizgi halinde gözüküyor. Bu kısımdan dikmeye başlıyorum. Alt taraftan iğnemizin de geçtiğine dikkat edelim. İkisini birden tutturuyoruz. Çok rahat dikiliyor. Yerleri de belli. Köşeye geldim. İpimin çıkış noktası, iğnemi batırırken bir gerisinden alarak yapıyorum ki daha sağlam olsun. Elimle düzeltiyorum. Hemen bir önceki sıradan devam ediyorum. Geriden alıyorum. Şöyle. Başlangıç noktasına gelelim dikerek. Buradan da ipimi gizleyeceğim. İç kısımdan bir düğüm atıyorum. Ve aralardan yürütüyorum. İpimi burada kesiyorum. Çantamızın iç tarafıydı. Çeviriyorum. Çantamın askılarını tam taban hizasında tutamaçlarla tutturdum. Kenarda birleştirdiğimiz noktadan bir sıra boşluk bırakıyorum. İğnemi aldım. İlk noktadan ipimi geçiriyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Bir kez daha atıyorum. Sağlamlaştırıyorum. Düğüm attım. Dikmeden önce kol mesafemizi ayarlayıp o şekilde dikmeye başlayalım. İlk sırasını ayırıyorum. Önce dış tarafından dikeceğiz. İlk noktadan iğnemi çıkartıyorum. Kısa ipimi şöyle iç kısma alıyorum. Karşılıklı ilmek boşluklarından dikiyoruz.
Sıramızın sonuna geldik. Tam uç kısmından dikiyorum. İçten de gizliyorum. İpimi burada kesiyorum. Çantamızın öbür dış yüzeyini dikiyoruz. Çantamızın askılarını dış tarafından diktik. Cebini yerleştireceğiz. Cebini istersek dip kısmından veya daha yukarıdan istediğimiz gibi yerden yerleştirebiliriz. Şöyle ben 1-2 sıra üstten başlayacağım. Cebimizi de başladığımız sırayı alt tarafa yerleştiriyoruz. Bitirdiğimiz nokta. Elyaflarımı alıyorum. Askımızın altına yerleştiriyorum. Burada da yine aynı şekilde bir iki askıyla cebi birlikte dikeceğiz. İpimi aldım. İlk sıradan ilmekten ipimi geçiriyorum. Düğüm atıyorum. Bir kez daha atıyorum. Kısa ipimi alta alıyorum. İlk ilmekten iğnemi geçiriyorum. Şimdi cebimin olduğu hizaya geldim. Şuradan bir öncelikle çıkıyorum. Aynı hizada olmasına dikkat edelim. Cebinde hem askıyı hem cebi çantanın kendisiyle beraber hepsini birden dikiyoruz.
Buradan da bir tane düğüm atıyorum. İçerlerden gizleyerek iğnemizi çıkartıyoruz. Çantamızın öbür askısını da yine alttan başlayarak dikiyoruz. Cebimizin altını dikeceğiz. Kenar ilmekten ipimi geçirdim. Bir düğüm atıyorum. Bir tane daha attım. Başlangıç noktasındaki yerlerimiz belli. Oradan dikiyoruz. Çanta askımızı dikeceğiz. 5 santim ayırıyorum. Elimle tutuyorum. O noktadan iğnemle geçiriyorum. Bir düğüm atıyorum. Bir kez daha atıyorum. Katlıyorum. İlmeklerin karşılıklı hizadan dikiyoruz. Sıramızın sonuna geldik. 5 santimde bu tarafta ayırmıştık. Parmağımla işaretledim. Elimi tuttum. Buradan da bir tane düğüm atıyorum. İç kısmından da gizliyorum. İpimi kesiyorum. Çantamızın bir tarafını bitirdik. Burada yaptığımız işlemin aynısını çantamızın bu tarafında da yapıyoruz. Çantamızın dış yüzeyini tamamladık. Şimdi iç tarafını çeviriyorum. Kenarlarını birleştiriyoruz. Tutamaçlarla tutturuyorum. Çantamızın ilk başlangıcındaki ilmeğe düğümümü attım. Bu şekilde birleştiriyoruz. Tam onun karşısına gelecek ilmekten içeri iğnemi geçirdim. Tek tarafından iğnemi içerisinden geçiriyorum. Şu kısa ipi de içeriye alalım. Karşısındaki ilmeğin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Aynı yerin altından. Yanındaki ilmeğin tek tarafından iğnemi geçiriyorum. Onun karşısındaki ilmekten
ilmeğin altından iğnemi çıkartıyorum. Şimdi öbür tarafını birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde tam onun karşısına gelecek ilmeğin içerisinden burada her boşluktan geçiriyoruz. Çantamız bitti. Büyük, geniş bir çanta oldu. Aynı ölçülerde yaptığımızda 5 yumak kadife ipi, 2 yumak makrome ipi kullandım. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 48 santim. Uzunluğu 38 santim. Askıdan uzunluğu 55 santim. Askıları, cebi, içini açıyorum. Geniş, büyük ihtiyaçlarımızı giderecek büyüklükte oldu. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.